Merhabalar, Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızda size bir köpeğe bekle komutunu nasıl öğreteceğimizi göstermek istiyorum. İlk etapta tabii ki ihtiyacımız olan şeyler bir yeni komutu köpeğin kafasına yerleştirirken, imprint ederken mutlaka clicker'ımız olacak pozitif doğrulama yapmak için. Ve mutlaka ödüllerimiz olacak ama ödüllerimiz elimizde değil cebimizde olacak. Eğer elimizde olursa ve göstererek yaparsak olgu rüşvete döner. Bizim yapmak istediğimiz şey ödülle doğrulama yapmak ve motivasyon yaratmak, pozitif motivasyon yaratmak. Dolayısıyla ödülleri elimizde tutmayacağız, cebimizde olacak ya da bir freeback kullanabilirsiniz. Freeback'in içerisine koyabilirsiniz ödüllerinizi ya da cebinizde ya da bir takım kiltler var köpek eğitiminde kullanılan etek şeklinde olan onlardan da kullanabilirsiniz. Kullanım rahatlığı oluşturması açısından. Şimdi birincisi bir köpeğe bekle komutu öğretirken İlk önce bu köpeğin otur komutunu öğrenmiş olması gerekiyor. Yani oturmayı ya da yatmayı bilen bir köpek olması gerekiyor bekle komutunu algılayabilmesi için. Çünkü bekle stabilite içeren bir komut. Dolayısıyla da köpeğin konforunu da düşünmek zorundasınız. Otururken ya da yatarken bekle komutunu göstermek veya da uygulatmak gerekiyor köpeğe. O yüzden köpeğin otur ya da yat komutunu biliyor olması gerekiyor. Şimdi bir köpeğimiz var. Yaklaşık 5 aylık bir köpek. Onunla yeni çalışmaya başladık. Ve yeni çalışmaya başladığımız bir köpekte bekleyi nasıl öğreteceğimizi size göstereceğim. Ancak öncesinde tabii ki ne yaptık? Köpeğimizi dışarıya çıkarttık, serbest bıraktık, çiş kakasını yaptı. Bu tip streslerden kurtuldu. Biraz oyun oynadık, mental olarak da rahatlattık, fiziksel olarak da birazcık enerjisini harcattık. Çünkü çok yüksek enerjiyle itaat çalışmasına geçerseniz köpeğin hata yapması ya da hata yapması mümkün olur ve uyum göstermesi zorlaşabilir. O nedenle köpeğin mümkün olduğunca stabil mental algıda olmasına dikkat edeceğiz. Yani köpeğimizle çalışmadan önce mutlaka köpeğimizin ihtiyaçlarını karşılamış olacağız. Ve yine önemli noktalardan bir tanesi uzun çalışmalar yapmayacağız. Özellikle bu tip yavru köpeklerde uzun çalışmalar, uzun konsantrasyonlar gerektirir. Yaşı gereği köpek bu yeterlilikte olan bir köpek değil. O yüzden kısa çalışmalar canını sıkmamak ve negatif düşünmesini sağlamamak gerekiyor. Yani sıkmamak çok önemli köpeği. O yüzden kısa çalışmalar yapacağız. Şimdi ilk önce köpeğimize bildiği birkaç şeyi hatırlatarak ve bildiği birkaç şeyi ödüllendirerek başlayacağım ki motivasyonlu başlasın. İlk önce dikkatini çekiyorum. Yürümek konusunda benimle diyalogda olduğu zaman ödüllendirme yapıyorum. Düzgün baktığında ödülünü veriyorum. Ve 4 otur. Otur komutunu bilen bir köpek. Yürü. 4 otur. Yine ödüllendirerek doğruluyorum. Yürü. Şimdi bekle komutu için ilk etapta köpeği stabil hale getiriyorum. Dur, otur komutunu verdim. Elimle mutlaka, bakın köpekler vücut diline çok dikkat eden canlılardır. Mutlaka bir işaret veriyorum. Bekle. Ve küçük adımlar atarak köpek eğer stabil kalırsa benim adımlarımda geri dönüp onu ödüllendiriyorum. Gittikçe bu çemberi genişleteceğim ve köpekten daha da uzaklaşacağım. Yürü. Tekrar. Dur. Otur. Bekle. Tekrar ödüllendiriyorum. Aferin sana. Yürü. Buraya. 4. Otur. Bekle. Şimdi biraz daha çemberi genişletiyorum. Köpek stabil kalırsa tekrar ödüllendiriyorum. Ya da yönünü değiştiriyorum. Bekle. Geriye doğru hareket ediyorum. Tekrar yanına geliyorum. Doğruluyorum. Aferin sana. Süper. Yürü. Dur. Otur. Bekle. Ve en önemlisi arkasından geçip hızlıca doğrulama yapıyorum.
Özellikle bir köpeğin arkasından geçmek. Aferin. Yürü. Bir köpeğin arkasından geçmek köpeği tedirgin edecek bir şey. Daha çok sizinle yüz yüze diyalog kurmayı tercih edeceği için dönüp dönmediği çok önemli. Eğer bekle komutuna riayet ediyorsa bunu doğrular bir hareket yapmalı. Yani size doğru dönmezse hemen ödüllendiriyoruz ki arkasında oluşabilecek aksiyonlarda bile bekle komutuna riayet etmesi gerekli olduğunu köpek anlasın. Gel gel. Gel gel gel. Zupa. 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 Tabii ki çok önemli olan nokta, köpek eğitimden her zaman keyif almalı. Vücut dili hiçbir zaman depresif bir hal almamalı. Hep mutlu olmalı. Otur. Ödül mutlaka olması gereken bir şey. Yürü. Doğrulamak hedefli olarak. Bazı arkadaşlar şunu söyleyebiliyor. İşte hep ödülle mi dolaşacağız? Evet, zaman zaman köpeği motivasyon için ödül kullanmanız gerekebilir. Belki daha kolay empati yapmanız için şöyle anlatabilirim. Bir iş yerinde çalışıyorsunuz. Yani sadece sözlü onerasyon yeterli olmayabilir. Özellikle ilk başlangıçta bir komutu öğretirken. Tabii ki hayat boyu cepleriniz ödül dolu. Dolaşın köpeğinizle birlikte demiyorum ama şu önemli. Köpeğinizle birlikte özellikle bir şey çalışıyorsanız ve yeni çalıştığınız bir şeyse ödüllendirerek kafasına çivilemeniz gerekiyor bunları. Yürü. Ve ödül burada motivasyon aracı arkadaşlar. Rüşvet değil. İkisi birbirinden farklı kavramlar. Şunun gibi düşünün. Siz bir iş yerinde çalışıyorsunuz. Aybaşı geldiğinde bir ay çalışmışsınız, hizmet etmişsiniz. Patronunuz geldi size dedi ki harika çalıştın, süpersin. Senin sayende çok iyi kazanımlar elde ettik. Çok güzel çalıştın. Tebrik ediyorum ama maaş yok. Böyle bir dünya yok arkadaşlar. Yani motivasyon için bir takım motivatörlere her canlının ihtiyacı var. Köpek de bizimle işbirliği yapması karşılığında mutlaka motivasyon hedefli olarak ödül almalı. Biz bunu köpeği doyurmak hedefli yapmıyoruz. Aramızdaki ilişkiyi sağlamlaştırmak ve köpeği pozitif şekilde doğrulamak hedefli olarak yapıyoruz ödülü. Doyurmak hedefli değiliz. Bekle komutunda yine tekrar edeceğim. Dur, otur, bekle. Gittikçe hey, gel, 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 gel. Dur, otur, bekle. Gittikçe çemberi genişletiyorum arkadaşlar. Köpek beni dinlediği anda ödüllendirip aferin sana, süper. Hem sesli, sözlü, hem temaslı hem de ödül kullanarak doğrulama yapıyorum. Gittikçe ödül aralığını açacağım. Yani yiyecekle ödüllendirme aralığını açacağım. Ama bu köpeğe yeni öğrettiğimiz için mutlaka ödül sıklıkla kullanılması gerekiyor ki köpek bundan keyif alsın. Yürü. Şimdi aynı şeyi yat komutunda uygulamaya çalışacağım. Bekleyi. Otur. Yat. İlk önce yatı doğruladım. Bekle. Süper. Aferin sana. Aferin. Yürü. Şimdi yat komutunda da arkasından dolaşacağım. Dur. Otur. Yat. Bekle. Aferin sana. Süper. Süper, 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 süper. Yürü. Süper. Gel gel. Aferin sana. Ve paterni birazcık değiştireceğim. Dur. Otur. Yat. Bekle. Birazcık farklı uygulama yapıp köpeğin şablon ezberlememesini sağlayacağım. Aferin sana. Süper. Ödüllendirmesini yapıyorum. Yürü. Ve yine önemli, yavaş yavaş ondan kayış mesafesinin dışında da uzaklaşacağım. Yat. Bekle. Aferin sana. Süper. Aferin sana. Aferin. Yürü. Aferin sana. Buraya. Gel gel. Gel gel gel. Zıppa. Zıppa. Odaklanma çok önemli arkadaşlar. Köpeğin bende kalması çok önemli. Bu genç bir köpek olduğu için, 5 aylık bir köpek olduğu için
Zaman zaman kameraya doğru yönleniyor. Çünkü kamera hareket ediyor zaman zaman ve dikkatini çekiyor. Ben de mümkün olduğunca odaklanmasını bende tutmaya çalışıyorum. Daha önce bu kamera çekiminden hemen yaklaşık 1 saat önce bekle komutunu İlk defa çalıştım köpekte. Oturu ve yatı daha önceden bilen bir köpek. Daha önceki çalışmalarımla onu köpeğe öğretmiştim ama bekle komutu hemen 1 saat önce hafif bir çalışma yapmıştım ve sonuçlarını görüyorsunuz. Pozitif çalıştığınız zaman köpek buna istekli ve çabuk öğrenir bir pozisyonda oluyor. Ancak şu çok önemli. Buraya bekle komutu öğretirken yapılabilecek hataların başında ne geliyor? Komutu sürekli tekrar etmek arkadaşlar. Bakın şu yanlış bir mantık. Gel gel. Gel gel gel. Dur, otur, bekle, 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 bekle. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Köpeğe sürekli komutun dikte edilmesi ve defa komutu söylemek, tekrar etmek doğru bir uygulama değil. Birçok insan köpeğiyle olan çalışmalarında bunu yapar. Otur, 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 yat, 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 bekle, bekle, bekle. Bunu yaptığınız zaman bir kere köpeği tedirgin edersiniz. Şunun gibi düşünün. Biz sandalyede oturan bir adama lütfen oturur musunuz derseniz nasıl bir şaşkınlık yaratırsınız? Kişi şunu düşünür, zaten oturuyorum, niye bana oturmam gerekli olduğunu söylüyor deyip tedirginlik yaratırsanız, köpekte de komut tekrarı yaparsanız, her komut için geçerli. Buna bekle de geçerli çünkü bekle de çok yapar. Hayvan sahibi sürekli doğrulama hedefi olarak bekle, bekle, bekle. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bir kere söyleyeceksiniz ve köpeğe güvendiğinizi sembolize edeceksiniz. İlk etaplarda bekle komutunda köpeğin etrafında dönmek ya da yüz yüze pozisyonda köpeği kontrol etmek olabilir. Ama köpek bekle komutunu algıladıktan sonra ona güvendiğinizi sembolize etmelisiniz. Nasıl yapacağız bunu? Beton. Gel gel gel. Gel 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 gel. Aferin sana, gel. Dur. Otur. Yat. Bekle deyip arkamızı dönüp gitmek. Yani köpeğe ona güvendiğimizi sembolize etmek ve komutu bir kere söylemek. Aferin. Yürü. Ve 2'de 1'de köpeğin ismini kullanmamak. Bu da çok yapılan bir hatadır arkadaşlar. Bir komut vermeden önce köpeğin ismini kullanmak. Örneğin bu köpeğin ismi Beton. Sürekli beton otur, beton yat, beton gel, beton bekle. Sürekli ismini kullanırsanız köpek kendi ismine karşı duyarsızlaşır. Yani isim köpeğin kafasında önemini yitirir ve reaksiyonları azalır isme karşı. O yüzden komutları uygularken köpeği kendinize konsantre ederseniz, yani yürüyüş egzersizleri, odaklanma egzersizlerini ilk önce çalışırsanız zaten köpek sizde olacaktır. Ona ismiyle seslenip dikkatini çekme gibi bir zorunluluğunuz olmayacaktır. Mümkün olduğunca, bakın mesela şimdi köpek başka bir şeyle ilgileniyor. İşte yerdeki çimler, bu bir çocuk. Aynı insan yavrusu gibi sıkıldığı zaman çevresiyle uğraşmaya başlar. Ben onun dikkatini çekmek istiyorsam illa ismiyle seslenmek zorunda değilim. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Aferin sana. Otur. Şunu yapmak gerekiyor. Çevrenin onun üzerinde bir motivasyonu var. Eğer ben çevrenin yarattığı motivasyona rakip bir motivasyon yaratırsam, yani onun dikkatini daha fazla çekebilirsem, köpek zaten bana yönlenmeyi tercih edecektir. O yüzden birazcık neşeli, iyi ruhlu ve motivasyonel çalışmanız gerekiyor. Köpekle birlikte çalışırken düşük tansiyonlu çalışmalar, mutsuz çalışmaların olmaması gerekiyor. O yüzden çalışmaları uzatmamak ve eğer stresli bir anınızdaysanız başka sebeplerden ötürü köpekle çalışıp köpeği de deprese etmemek gerekiyor. Verimli bir çalışma olmayacaktır. O yüzden komut çalışmalarınızın öncesinde mutlaka kendinizi iyi hissettiğiniz anları seçin ve köpeğin de ihtiyaçlarını karşılamış olun. Umarım bekle komutunun nasıl öğretileceği konusunda bu bilgilerimden yararlanırsınız ve köpeğinizin üzerinde mutlaka pozitif doğrulama yöntemlerini kullanarak denemenizi tavsiye ediyorum bekle komutunu.